Şimdi diyeceğiniz burada hiç timsah mimsah yok mu? Ha? You are handsome. You are handsome. Thank you so much. You are so beautiful as well. Sen şimdi hocalığı bıraktın. Dedin ki ben dünya turuna çıkıyorum. Hiç hoşça kal, afiyet olsun falan. Şu çok kötü bir şey. Bozulmuş bu. I'm from Turkey. Bak burada tırnak yapıyorlar, burada yemek satıyorlar. Allah'ım yarabbim. Yani meyve suyunun 50 olup biranın 35 olması... You from Turkey? Turkey, yes. Do you know? Yes, I know. Pay. Pay for us. Mesela ben bir yabancıyım değil mi? Şu an onların mahallelerine girmiş biriyim sonuç olarak. Günaydın, günaydın, günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Hepinize Laos'un Luang Prabang şehrinden sevgiler. 4. bölümümüze hoş geldiniz Laos'la ilgili. Bu bölümümüzde hem biraz daha dini, hem kültürel, hem de çok ilginç bilgilerle beraber pirinç tarlalarında görsel ziyafete doyacaksınız. Ama doymadan önce yine hatırlatmamı yapıyorum. Lütfen o rahat koltuğunuzda otururken klimanın altında ya da şu an hava bilmiyorum kaç derece kaloriferle ısınıyorsanız bile elinize bir telefon alın. Şu kardeşinize bir abone ol tuşuna basın. Çünkü izleyenlerin %72'si abone olmuyor. Yani bu demek oluyor ki aslında 200 bin değil de 1 milyon olabilirdik gibisinden. Bir de lütfen yeni bir şey çıkmış Hype diye, onu yaparsanız çok çok sevinirim. Başka da bir şey istemiyorum. Yorumda bırakırsanız bir tane güzel layığından. Daha ne olsun. Ellerinize sağlık şimdiden. Arkadaşlar Laos gerçekten benim gönlümü fethetti. Ben eğer bir yere tatil için kültürel gezi yapmak istiyorsam ya da bambaşka bir şeyin içine girmek istiyorsam Laos'u tercih edebilirim. Şimdi Kamboçya'daydık, Malezya'daydık, ondan sonra Vietnam'daydık. Aynı zamanda Bali, Japonya, Güney Kore falan derken Laos bunların arasında en az bilineni. Ben geçen gün bir anket oluşturdum. Ankette şey vardı. Ya işte hangisine gitsem en çok izlemeyi istersiniz? Vietnam'la Bali çıktı. Laos en altta kaldı. Ama bana göre de Laos şu anda içlerinde en derini, en güzellerinden, en fazla doğayla yakınlaşabileceğiniz, aktivitelerin bol olduğu, gençlerin fazla olduğu bir yerden bahsediyorum. Şimdi konumuzu dağıtmadan direkt olaya giriyorum. Peki Luang Prabang'a geldiğinizde neyi göreceksiniz? Dini mabetleri. Ben de bu dini mabetleri göstermeden gidersem sizlere ayıp etmiş olurum diye düşündüm ve şu anda buranın en önemli ve en eski tapınaklarından biri olan Wat Siang Thong'a geldim. Çocuğa söylettirdim az önce, ondan öğrendim. Yani diğer bir adıyla Altınşehir Tapınağı diye geçiyor. 1560 yıllarında bu tapınak inşa ediliyor. Şu anda üzerinde bulunmuş olduğum yer aslında kocaman bir mabet. 2000 metrekareye kadar gidiyor burası. Üzerinde de 20'den fazla bina var. İşte kimisinde dua edilen yer, kimisinde hatta buranın ilk kurucusu olan kralın mezarının burada olduğu ve aynı zamanda işte küllerinin burada olduğu bir yerden bahsediyorum. Dünyanın her yerinden turistler geliyor. Hello guys, where are you from? Where are you from? Which country? Yok, İngilizce yok. China? China? Where are you from? Her gördüğünü Çinli sanmayacaksın. Yanlış bir olay bu ama çok büyük gruplar haline geldikleri için genelde onlar oluyor. Lütfen yanlış anlamasın kimse. Ben hepsini çok seviyorum. Ben yaradılanı yaradandan ötürü severim demişler. Boşuna dememişler. Ben de aynı şekildeyim. Şimdi ben bu mabedi gezdim, biraz dolaştım falan. Tam Laos kültürünü yansıtan bir Budist tapınağı burası. Budistleri de ziyaret edeceğim. Birazdan yolda karşılaşırız. Çocuklar var burada, kişiler. Onlarla konuşuruz falan. Gayet güzel olur. Yani Budizm dininde zaten öyle bir tanrı yok. Daha önce de anlattık biz bunu. Bunların Budaları var, öğretileri var. Herkes bir Buda olabilir. Buradaki keşişler de Buda olmak için buraya geliyorlar. Yani eğitim süreleri 2-3 yıl sürüyor. Çocukken başlıyorlar. Ömür boyu kadar sürebiliyor. Şimdi mesela karşımda yaşlı Budalar var. İşte orada genç keşişler vardı falan derken değişik yerlerde görebiliyorsunuz. Aslında ilk hani Tayland taraflarına başladığı söyleniyor. Daha sonra işte farklı ülkelere geldiği söyleniyor. Hindistan'dan çıktığı söylenen var. Yani herkes kendine göre bu dini biraz yorumluyor ama genel hatlarıyla ilk olay hep Hindistan'dan çıkıyor arkadaşlar. Yani görürsünüz böyle Buda şeklinde oturma ve her yerde onların görselleri vardır ve Budaların genel konumlandıkları yapılar genellikle en iyi manzaralardır. Yani böyle kendi zihinlerini açabilmeleri için hep iyi manzaralarda konumlanmışlardır. Burası da şu an şehrin merkezi, Altınşehir'in merkezi, işte tapınağı olarak geçiyor burası da. Böyle bir ziyaret ettik. Umarım beğenmişsinizdir burayı da. Birazdan çocuklarla da konuşuruz. Genç keşiş kardeşimi yakaladım. How are you brother? I'm good. What's your name? My name is Potisai. You can call me Poppy. Poppy. Yes. My name is Cesar. Nice to meet you. Nice to meet you, Poppy. So, you are Buddha. Yes. How long? Around 3 or 4 months. How old are you right now?
I'm 13. So how did you decide to be Buddha? I don't know too. Just your family say that you need to be like this, or you want yourself? I was myself. Ah, okay. So like it's gonna be long time like this. 2 or 3 years. It's an education at the same time. I don't know about that. But how do you know English? Your English is very good. I can talk with some word, but some word I don't know. So what are you doing right now? Take off this. Yeah. Take a paper on the Paper on the here. It's kind of like trash here. Yes. Ah, okay. So what's your next? Today what you gonna do? Like after this? Eat lunch. What do you eat? I don't know too. Some day we eat some lamb, some day we eat lamb. Lamb. Yes. Do you like lamb? A little bit. I like lamb, bro. I like also beef. You can eat everything, even when you're Buddha, yes? Yes. So good. What time you wake up? Around 4 o'clock. So you have mobile phone? Yes. You can use, yes? Yes. There is no rule. I don't know about that. Okay, okay. Nice to meet you, brother. Thank you so much. You joined my channel. It's from Turkey. You from Turkey? Turkey, yes. Do you know? Yes, I know. What do you know about Turkey? I know about our country, but I don't know what is tradition or something. Do you know Istanbul? No. Cappadocia? The balloon? The balloon, I know the The balloon. balloon, yeah. Thank you, brother. Thank you. Evet. İlk girdiğimiz yerde burası arkadaşlar. Görüyor musunuz? İşlemeleri falan. Ya 1550 yılından bahsediyorum ya. Peki buranın restorasyonunu kim yapıyor yıllar sonra? Hadi tahmin edin hangi ırk? Evet, buranın zamanında sömürüsünü yapan Fransızlar yapıyorlar 1950'lerde. Buranın restorasyonunu yine şaşırtmadılar. Ha, adamlar güzel yapmış, o arası ayrı. Yani bizde restorasyonlar son dönemde yapılıyor. Hani Selimiye'yi yapmaya çalışmışlar, bozmuşlar falan. Hatta bayağı Twitter'da tepki falan aldı. İlginç. Yani bunun doğru yapılması lazım. Bu çok önemli. Yani tarihi mabet olarak görülen yerlerin normal bir sıvayla yapılmaması lazım yani. O estetiği, o mimari aynı şekilde o eskiliği bozmamamız lazım. Bizde geçen Orkun Olgar var. Benim çok sevdiğim bir abim. O paylaştı. Diyor ki oğlum diyor biz buraya koltuk atıp oturmayacağız. İşte halı serip yerine oturmayacağız. Burası tarihi bir dini bir mabet. Bunun değişmemesi lazım. Sadece küçük bir restorasyon yapılması lazım diyor. Herkes bana bakıyor. Neyse devam. Çocuklar da şöyle bir şeyler yapıyorlar. Kukla oyunu gibi. Böyle müzik çalan çocuklar var. Ya, iyi yani çocuklar için güzel aktiviteler. Dostlar şimdi şöyle genel bir bilgi verecek olursak buraya giriş $1,5 civarında. Kadınların altını kapatmaları gerekiyor. Yani uzun bir etekle ya da pantolonla gelmeniz gerekiyor. Ya da yoksa yanınızda şortla geldiyseniz sarang dediğimiz buradaki onların işte kullandıkları örtüler var. Onları verecekler. Onlarla girebiliyorsunuz. Küçük bir meblağ ödeyerek sorun yok. Onun dışında burada altın varank olarak 50'den fazla kaplanmış Buda'nın da heykeli var. Burası yılda 2 kez festival içinde kullanılıyor bu alan komple. Çünkü 2000 metrekare büyük bir yer. Büyük bir alana sahip. İki nehrin zaten tam ortasında yer alıyor. Yani Luang Prabangana geldiğinizde gelebileceğiniz en büyük şu andaki tapınak. En önemli tapınaklardan bir tanesi. Az önce restorasyonla ilgili 1950 demiştim fakat 1970'lerde bu restorasyon yapılmış. Yine Fransızlar tarafından. Haberiniz ola. Hadi ikinci yerimize gidelim. Müzikler de güzel ha. Çocuklar çalıyor. Şimdi Mekong Nehri'ni gezeceğiz arkadaşlar beraber. Yaklaşık 4350 kilometre uzunluğunda burası. İnanılmaz büyük değil mi ya? Döküldüğü yer Güney Çin Denizi, Vietnam deltası üzerinden. Geçtiği ülkeler yani şu nehri boyunca geçilecek ülkeler Çin, Myanmar, Laos, Tayland, Kamboçya, Vietnam. İnanılmaz değil mi? Evet şimdi bineceğiz arkadaşlar. Özel tur ayarladık. Bak sizin için dükkanı kapattık burayı. Yaklaşık $18-15 civarında olacak bir saatlik tur. Şöyle ayakkabımı çıkarttım, içeri girdim. Çocuk da burada babasıyla beraber çalışıyor galiba. İpleri salıyorlar şimdi. Yani bir saat yolculuk $18 tek başıma böyle bir trende. Tren diyorum böyle bir gemide. İyi yani bayağı baktığında. Bayağı iyi. İnşallah beni kaçırmazlar. Çok güzel ama doğaya baksanıza ya. Her yer yemyeşil. Nehirde bir de pırıl pırıl gözükse değil mi ne güzel olur. Ama çok yağmur yağıyor. Evet yolculuğumuz başladı dostlar. Amazonlarda gibi değil miyiz şu anda ya? Oo çok iyi değil mi ya? Çok iyi değil mi ya? Şu an var ya bak keyfime diyecek yok ya şu anda. İnanılmaz bir görüntünün içindeyiz. Adam da oradan sürüyor. Resmen barın önünden şu anda gemi sürüyor ya. Motorla gidiyor zaten. Çok fazla yakıt da harcamıyor. Güzel. Keşke başkaları da olsaydı ama başkalarının olduğu turlar falan da var bu şekilde ama böyle daha iyi oldu gerçi. Sessiz sedasız sizlere anlatırım ben biraz. Burası zaten aslında Laos'un en büyük gelir kaynağını oluşturuyor. Laos'un hidroelektrik santrallerinin olduğu yer aslında burası. Yani tüm o ülkenin bataryası, enerjisi buradan çıkıyor. Çok iyiymiş ya. Vallahi şu an baktım ben 400.000 ne yapıyor diye. $18 böyle bir saat boyunca gemide dolaşabiliyorsun. İçecekler falan da var. Grupça gelseniz en az 20-30 kişi sığar buraya. Çok daha ucuz
ucuza yaparsınız. Çok iyi ama. Şimdi diyeceğiniz burada hiç timsah yok mu? Arkadaşlar burası Amazonlar gibi değil ama içinde 1100 tane farklı balık türünün yaşadığı söyleniyor. Tatlı su kaynağı zaten. Timsah görsek ben de çok heyecanlanırım. Daha da güzel olur ama yok burada bu nehirde. Dur bir sorak. Is there a crocodile here? No, in this water no. Just fish. Just fish. That's it. You can swim here, Yes. but it's dirty, yes? But not here. Not here. Ha, there. You can swim there. Bro, what's your name? Kati. 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 Kati, you brother, what's your name? This is your son? No. Nephew? Cousin? Yeah. His name Kop. Huh? Kop. Nice to meet you, Cop. Do you have water? Yes. Can I get water? Okay. Arkadaşlar, bizim adam bu. Bu adamı bulun. Tapınaktan çıkın, arkada sağda duruyor zaten. Şu arkaya da gidelim bir. İsterseniz Beer Lao, bunların birasını da içebilirsiniz. Arkada böyle bir tezgah da var. El falan yıkamak için. İçeride oda var mı acaba uyumalık? Yani burada giriş yok ama hiçbir yerde gözüken. Hah, thank you so much. Su da turumuza dahildir. Aha gidiyoruz. Karaya gireceğiz şimdi. Evet. Şimdi de 30 dakika boyunca bu taraftan gideceğiz arkadaşlar. Bu tarafı da görmek hoşuma gidecek. Çünkü burası biraz daha gerçekten binaların falan olduğu yerde. Burası biraz daha doğanın olduğu. Genelde bot turlarını hiçbir zaman tam nehrin ortasından gitmezler. Ya köşeden giderler ya soldan giderler. Ortadan gitmenin de bir anlamı yok. Belki de ortadan gidince bir şey oluyordur. Sağ ve soldan gidince akıntının daha az olması da etkili olabilir. Bununla ilgili bilgisi olan varsa yazabilir mi ya? Vallahi kaptanla şimdi zor konuşacağız çünkü. Vallahi işte sağdan gitmiyor. Baya ortadan gidiyoruz. Demek ki ortadan gidebiliyormuş. Tamam. Bu sorunun cevabı aldım ben. Keşke ama sağdan gidelim. Daha güzeldi. Evet, turumuzun sonuna geldik. Yine başladığımız yere geldim arkadaşlar. Böyle park ettik. Çok güzeldi. 40-50 dakika boyunca açıkçası huzur buldum. Yani kendimi dinledim, etrafı dinledim. Neleri yanlış yapıyorum onları bir düşündüm. Neleri doğru yaptım bu zamana kadar onları düşündüm falan filan. Şimdi çocuk bağlayacak bizi tekneye. Ondan sonra da ineceğim. Tapınağa gideceğim. Oradan alacağım motoru. Sizi hazırsanız. 2 yer var. Birinde böyle akrepler, yılanlar falan var. Birinde de pirinç tarlaları var. İkisinden birine gideceğiz. Hadi bakalım. Şimdi tapınaktan çıkıyorum. Motorumu alacağım. Motorla beraber götüreceğim bir yerlere. Hey girls, how was the trip in Laos? We are just here for 4 days. Maybe? 4 days. You just arrived? Yeah. Okay. How do you like it so far? It's really nice. It was amazing. Are you coming from directly your country or you were in different country? We went to Thailand first. How was it, Thailand? Really nice. Really nice. Where are you from, by the way? I have YouTube channel for the travel. That's why I'm asking some questions. Don't get me wrong, please. You're from Belgium. From where? Ghent. Ghent. Ah, okay. I didn't go Ghent and Antwerp. I was in Bruges and Brussels, and people told me that go to the Antwerp, especially. How is there? It's beautiful. You didn't go. No, I didn't. Unfortunately. Where are you Maybe next from? time. I'm from Turkey. Ah. You been in Turkey? Yeah, one time when I was Child. child. Ah, okay. So you're gonna stay here 4 days and then going to Vietnam? Tomorrow we're leaving for Nhang Thiao. Nhom Kiao. Nhang Thiao, yeah. Ah, okay. People say that it's nice. Yeah. Enjoy you there. Nice to meet you. See you. Bye bye. Şimdi arkadaşlar motoru aldık gittik. Ondan sonra keyfimize de bakacağız biraz. Görüyorsunuz Belçika'dan, Fransa'dan çok fazla turist var. Bak yine Avrupa'dan başka bir kafile daha gelmiş. Grup olarak ortalama yaşları 55-60 yaşlarında. Ya sanki Alman'a benziyorlar ama bilemeyiz tabii. Yok, Rusmuş. Dilden anladım. Şimdi gidelim motosikletimizi alalım. Yani baksana da çok güzel değil mi? UNESCO tarafından korunmasının bir sebebi var yani. Binaların güzelliklerine bakın. İşte farklı çeşitli toplumların burayı sömürmesiyle beraber Tayland, Çin, aynı zamanda en önemlileri Fransızlar burayı değiştirmişler. Vallahi bir tık risk alacağım. Tek elle süreceğim şu şekilde. Ama size bu yapıları göstermem gerekiyor. Çünkü çok güzel gerçekten. Sağlı sollu aynı şekilde binaların olduğunu düşünün. Hepsi korunuyor şu an 1995'ten beri. Bir tane çivi bile çakamazlar.
Anca işte dükkan açarlar falan. Onda da restorasyonu doğru yapmaları lazım. Abi şu binanın güzelliğine baksana mesela ya. Adamlar dünyaya boşuna hükmetmiyorlar ya. Yani buraya yılda 2,5 milyon turist geliyor ama hani sokakları çok kalabalık göremiyorsunuz. Çünkü insanlar hep bir yerlere gidiyorlar. Hep bir aktivite içindeler. Wang Vieng'de de aynı şekildeydi. Hani bayağı insan geliyor ama işte hep bir yerlerde olduğu için toplu şekilde insanları görebilmeniz çok mümkün olmuyor. Her yerde motosiklet ve bisikletler var. Buraya geldiğinizde zaten yapacağınız en mantıklı şey motosiklet kiralamak benim gibi. Şehri gezersiniz. Biraz zorlayıcı olabiliyor. Hani tur almak istemiyorsanız ama birebir. Ben sevmiyorum abi turlarla gezmeyi. Onlar ne derse onu yapmak zorunda kalıyorum. Hiç sevmem. Şu dünkü geldiğimiz kafe, bizim arkadaşın kafesi. Çok güzel memleket ya. Vallahi benim çok hoşuma gitti. Laos ya. Laos'a bir daha ömrümde gelmek isterim mesela. Bazı ülkelerde bunu demedim. Jamaika'ya gitmem mesela. Belize'ye gitmem mesela. Ondan sonracıma yani işim olmadıkça Dubai'ye gitmek istemem mesela ama işim oluyor genelde. Dil kurslarından dolayı. Bak burada da başka bir tapınak var mesela. Ya beni çekmeyen çok da ülkede olabiliyor. Bu arada benden başka kask takan da yok neredeyse ya. Herkes kasksız. Ben olsun yabancı eldeyim ya. Polisler abi Asya'da rüşvet almak için sırf durduruyorlar. Zaman kaybı oluyor falan ondan riske etmiyor. Bir de sağlık tabii ki de. O sırada tek elle ben kullanıyorum motoru. Şurada başka bir tapınak var. Her yer tapınak zaten ya. Evet, motosiklet turumuza devam edeceğiz. Şimdilik mola. Otele geldim. Biraz bir şeylerle uğraştım falan derken ben size şu manzarayı tekrar göstereyim. Belki diğer bölümü izlemeyenler olmuştur. Benim otelin balkonu buraya bakıyor arkadaşlar. Çok güzel. Tek sıkıntı şu anda inşaat var yan tarafımızda. Biraz saat sabahları erken uyandırabiliyorlar ama zaten buraya gelip de uyursanız kendinize ayıp edersiniz. Haydi şimdi sıradaki yerimize gidelim. Ne haber köpek kardeş? İşimi şansa bırakmak istemedim. O yüzden tekrardan bu Safron'a geldim. Çünkü kahvesi çok güzeldi. Bu şekilde meyve de alabiliyorsunuz. Asya'da çok yaygındır. Her yerde böyle meyveler kesilir. Ona göre alırsınız. Motoru da buraya park ettim. Nehrin kenarında hemen bu kafe. Çok güzeldi abi kahvesi. Bir kahve molası. Biraz bir şeyler yerim. Sonra götüreceğim yerlere hazır olun. Çok güzel çünkü. Söz veriyorum. Bayılacaksınız. Bizim doğuda yaşayan insanlar ne der? Şöyle oturmuşum kendime. Mis gibi. Göl karşımda. Kahve, bir tane banana bread, şu yanındaki herhalde fıstık ezmesi. Ya buranın kahvesi var ya. Mükemmel ya. Vallahi tebrik ederim. Bu kadar iyi kahve yapmayı nereden öğrendiler bilmiyorum ama. Gerçekten çok çok güzel. Şu kekin de tadına bakalım. Normalde yemiyorum böyle şeyler son zamanlarda ama ilk kez şöyle bir tadayım dedim. Şey gibi, tereyağı gibi bu da. Çok kötü bir şey. Bozulmuş bu. Kekte bir problem yok da bunda bir sıkıntı var. Neyse kahvemiz güzel. Böyle burası 95 tutuyor. Yani çok uygun fiyat. Valla şöyle bir manzarada bakıyorum da 95. 4,5 dolara hem kek hem kahve içebiliyorsun. Hem de yulaf sütlü büyük bir flat white'tan bahsediyorum. Atladım motora. Yine mükemmel yollar eşliğinde. Ara ara çukurlar, delikler de var ama yani yine de atlatıyoruz. Şimdi yavaştan köylere giriş yaptım arkadaşlar. Buranın yine yerlilerinin yaşadığı yerlere doğru. Şimdi size harika bir pirinç tarlalarının ortasında bulunan bir kafeye götüreceğim. Buranın en ünlü kafelerinden bir tanesi. Hani gidip zaman geçirebileceğiniz, böyle huzur bulabileceğiniz, hatta böyle sabahtan akşama kadar giderseniz daha da keyifli olur. Ama biz sizlere güzel şeyler çekmek için geri dönmek zorundayım. Bazı yerler var gitmeliyim. Orayı bir tamamlayacağız. Orası da çok hoşunuza gidecek, manzarası özellikle. O yüzden yolculuklara devam biz. Ama siz geldiğinizde keyfini sürün. Sizler izleyeceğiniz, bizler çekeceğiz. Yani olay böyle bir döngüde işte. Evlere falan baksanıza ya. Çok güzel değil mi? Burası tam zaten köy yerleşim yeri. Bakkalları falan çok dağınık duruyor. Sürekli yollarda da böyle inşaat arabalarını görebiliyorsunuz. Biraz motor sürmek zor burada. O yüzden hani iyi bilemiyorsanız sürmeyi almayın, kiralamayın. Her yere arabayla, servislerle gidin. Gerek yok. Bak
Cennet derken yalan mı söylüyordum? Yalan mı söylüyordum? Bir bakın hemen ya. Bak şöyle 2 tane kapısı var. Bir buradan isterseniz gidebilirsiniz. Bu tontiş de burada yaşıyor. Bak direkt gireceğim. Samna kafe. Allah çamur oldu ayakları. Burada arabalar varmış. Başka bir şey var mı da? Ha burada yol yok. Tamam. Burası girişi ve çıkışı. Menüyü almayı unuttum ben. Menüyü alayım. Heyecanlandım bir an kapı görünce. Bak şöyle yerler de var. İsterseniz yatıp uzanabilirsiniz. Ben şu menüyü alayım. Şurada güzel bir salata malata bir şeyler yiyelim bakalım. Of 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 of. Güzelliğe bak. İsterseniz buradan sağa doğru gidin. İsterseniz buraya doğru gidin. Artık hangisi hoşunuza gidiyorsa. Işık bu taraftan geldiği için ben buraya gideyim. Sizlere daha güzel görüntüler alabilmek adına. Tabi burada şimdi pirinç tarlası olduğu için sivrisinek soracaksınız. Olur. O yüzden sinek ilacı vardır diye düşünüyorum ben masalarda. Ona göre çözüm bulmuşlardır. Böyle bak tahtaların üzerine yapılmış. Çok keyifli. Bunların yemekleri çok o. Hello, how are you? Where are you from? Laos. I am from Turkey. Turkey. Nice to meet you. Huh? You are handsome. You are handsome. Ah, thank you so much. You are so beautiful as well. Thank you. Holiday. Happy holiday. Enjoy your day. See you. Bye bye. Pay for us if we be good. Of course. Why not? Why not? Drink more. Yakışıklı da dediler. Valla bak sabah sabah mutlu ettiler beni sağ olsunlar. Böyle değil mi? Küçücük bir kelime bile insana ne kadar keyif, mutluluk verebiliyor. Ayakkabınızı çıkarıp oturabiliyorsunuz bu şekilde. En sonda da bir tane daha masa var. 8 masa toplamda. Hey girls, how are you? Böyle oturabiliyorsunuz. Where are you from? Did you like here? So beautiful, yeah? Yeah, it is. Where are you from? I'm from Turkey. Oh, Yeah. okay. Is it your first time here? Yeah, in Laos first time. What about you? First time, yeah? So where have you been before? Vientiane? Just Vientiane. Ah, okay. We're just here for like it's our third day here. And then? And then Vang Vieng. Yeah. Vang And Vieng North is so Kyo good. also. And then North Kyo. Yeah, before Vang Vieng. Ah, okay. And then go back. Nice. Enjoy your trip. Thank And be you. safe, okay? See you around. Bye bye. Abi ne kadar çok Fransa'dan insan gelmiş, Belçika'dan insan gelmiş, Hollanda'dan gelmiş. Diğer ülkelerden yok ha gelen. Ben şu köprüden de yürümek istiyorum. Neymiş ben bakacağım oraya. Hala oraya kadar da uzanıyor. Yani yerimi kaparlarsa da artık başka yer buluruz. Şurada da yerler var dediğim gibi. Yani Laos 9 milyon insanın yaşadığı, yılda 4,5 milyon turistin geldiği hemen hemen. Komünizmin yaşandığı, aynı zamanda halkın 120 dolar falan kazandığı bir ülke işte. Ama gülüşleri duyuyorsunuz değil mi? Böyle kalp şeklinde bir yer yapmışlar. İsterseniz oranın da tepesine çıkabiliyorsunuz. Böyle. Ben burayı beğendim. Sizler ne düşünüyorsunuz? Siz de beğendiniz mi? Açıkçası çok keyifli. Renkler falan çok güzel ya. Pirinç tarlalarını hep seviyorum zaten de. Bali'de artık o kadar her yer mekan doldu ki ve insan doldu ki hani bu pirinç tarlalarını tam olarak değerlendiremiyorsun bile artık. O derece oldu. Yani meyve suyunun 50 olup biranın 35 olması insanın canını sıkıyor. Hani meyve suyu nasıl daha pahalı olabilir biradan? Sonuçta meyve suyu doğada bulunan bir şey değil mi? Allah Allah. Kahve 3 katı biranın. Kahve de doğadan geliyor. Bu da doğadan geliyor. Ben bu işi anlamıyorum ya. Biri hani cam şişeye falan konuyor. İlginç. Yemeklerle kahve mesela aynı fiyat hemen hemen neredeyse. Burada yemekler bir tık pahalıymış arkadaşlar merkezlere göre. Yani normalde merkezde bu rakamlar 60-70 iken burada %115 arasında değişebiliyor. Ama bu manzaraya da değer be. Bir kere geleceksin çünkü. Menüde şu en üsttekini gördünüz mü? Stir fried frog with basil. Yani ne diyor biliyor musun? Kurbağa diyor. Fesleğenli kurbağa pişmiş. Allah'ım yarabbim. Sen bizi koru yarabbim. Abi gidin Adana madana yiyin. Ne yapıyorsunuz kurbağa yiyorsunuz? Yemeğimiz geldi. Yani şöyle bir ortamda 4-5 dolara yemek yiyip manzaraya karşı bir şeyler içip gününüzü geçirebilirsiniz. Tüm gün oturabilirsiniz burada gerçekten bak yani çok keyifli. Bir şu arkadaşlar ileridekiler çok sesli. Onun dışında bir sorun yok. Bir de yemek güzel çıkarsa tadından yenmez. Kaşıklara bak. Çok büyükmüş. Yemesi çok zor ya bunlarla. Çok güzel. Tavuklu pilav. İçinde sebze var. Yumurta var. Çok güzel. Vallahi bak yani Türkiye'de bunu yapmak lazım aslında. Yumurtalı tavuklu pilav. Yenir yani. Vallahi bayıldım. Yani çok uygun fiyata. Pirinç tarlalarının içinde karnını doyurabiliyorsun. Turizm böyle olmalı ya. Yani gelen adam söverek gitmemeli. Memnun kalıp aynı şekilde lezzetli şeyler yemeli. Türkiye gibi bir ortamda düşünsene yemekler çok önemli. Yani bizim yemeklerimiz çok iyi ama bazen kafelere gidiyorsun o kadar dandik yapıyorlar ki. Bize bir sürü para alıyorlar artık. Sonra turizmde sürdürülebilirlik olmuyor işte. Fransızlarla konuştum değil mi? Az önce şimdi yanımdan geçtiler. Hiç hoşça kal, afiyet olsun falan. Yok abi bu toplumdan olmaz. Olmaz.
şehre doğru sürerken çok güzel bir manzara ile karşılaştım. Nehir, şehir silüeti ve yemyeşil ormanlar. Yokuş aşağı inerken kullanacağım şu anda. Biraz yani tıkırında gideceğiz. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz ama elimden geldiğince bu anları da çekmeye çalışacağım sizlere. Çünkü çok güzel manzaralar. Yani motor sürerken yaşadığın özgürlük hissini çoğu şey vermiyor ya. Bence vermiyor yani gerçekten. Motor çok başka bir şey. Bunu motor süren arkadaşların hepsi anlıyordur ne demek istediğimi. Yani arabaya binmek, evet ben arabayla gezmeyi de çok seviyorum ama böyle doğanın içinde motorlayken de kuş gibi hissediyorsun. Hani tam tanımı aslında bu kuş gibi hissetmek. Biraz sert bir viraja giriyoruz, duruyorum. Ya diyorum ki bu lokal insanlar nerede? Bunların bir pazarı olmalı derken yoldan geçerken burada çok fazla motosiklet gördüm. Dedim ki kesin bunlar burada. Ben şöyle park ettim şuraya. İçeri gireceğim. Muhtemelen pazarları bu çünkü her gelen bir şeyleri alıyorlar gidiyorlar. Baya lokal bir yere girdik. Şu dayı bana bilet veriyor. Ne bileti veriyorsun dayı? Ne bu? Motosiklet. Oğlum sen bana para ver. Hep ben size para veriyorum ya. Vallahi billahi evet şişemi aldılar. Ah. 20 verdik 15 geri verecek. Vay bizdeki pazarlar gibi şemsiyeli. Dayı müzik dinliyor bak bir yandan. Ah, 10'la 5. I give you 20. Heh. Ama amca kamera kaydı var vallahi vara giderim. Şimdi girdik yerel pazara. Bakalım neler yiyorlar neler içiyorlar birlikte görelim. Meyveler var. Oo meyveler güzel bayağı. Şu üzümlere baksanıza erik gibi durmuyor mu ya? Bana hep eriği anlıyor. Şu muzlar çok dandik hiç sevmem. Mandalinalar var, yeşil var, turuncu var. Yine deniz ürünleri. Bayağı şey ya bizim pazarların aynısı hemen hemen. Diğerleri gibi pis de kokmuyor şu ana kadar. Allah kahretmesin gene çıktı tam ağzıma açtım et. Of bak. İşkembe. Sabadi. Şu biberlerin burada böyle olması çok güzel ama ya. Küçücük soğanlar var bak arpacık soğanlar. Aman rengarenk vallahi her şey var. Sürekli torba sallıyorlar sinek gelmesin diye. Günde 1 milyon tane sinek gidiyor olabilir böyle yerlerde. Yani o yüzden dikkat edin. Komple 70.000. Vallahi bedava. 3 euro. Aha açık pazar yeri. Açık şey kuaför. Olaya bak. Burası hello Sabadi. Burası kuaför, burası pazar. Yani bizim pazarlara da bir şey getirmek lazım. Ve burası komple bakın bak bir yandan tırnak kesiyorlar burada. Bir yandan şöyle depo gibi yerde bakım yapıyorlar, saç yapıyorlar. Ulan ne garip hayatlar değil mi ya? Bakıyoruz şimdi de hani biz ne kadar ilerideyiz bazı şeylerde. Bak burada tırnak yapıyorlar, burada yemek satıyorlar. Allah'ım yarabbim. Değişik hayatlar. Bakım yaptıranları izlediğimize göre pazara doğru devam edelim içlerine doğru. Farklı şeyler satılıyorsa onlara bakmak istiyorum. Özellikle garip yazık hayvanları hiç ediyorlar. Onları görürsek iyi olur. Aslında görmesek de iyi olur ama işte gerçekler biraz da. Bak mesela çıktı. Yanda terlik satıyor, yanda et satıyor. Allah'ım yarabbim bu nasıl bir düzen ya? Gömlek falan var, burada et var. Yani benim olayım sadece pazar gezmek mi olsa acaba? Çok keyif alıyorum ben pazar gezerken. Niye böyle oluyor? Bak burada donat satılıyor. Poğaçalar satılıyor. Oo burası açıldı bak. Yavaş yavaş çok ağır kokulara geldik. Bak burada mangal yakıyorlar. Sabadi. Burada domuz oluyor genelde. Balıklar var. Kadınlar hep çalışıyor fark ettiyseniz bak. Hep tezgahlarda kadınlar var. Hiç erkek göremezsiniz pazarda kolay kolay. Bizde de tam tersidir. Bak pirinçler var. Yine etler var orada. Alıyor yiyor insanlar yani buradan alıyorlar. Öyle bizdeki gibi kasaplar yok. Et biliyorsun hani soğukta durması lazım ama anlık satıyorlar anladığım kadarıyla. Yeşillikler bayağı var burada yani bayağı yeşil yiyor bu insanlar. Herkeste de motor var. Mantar da yaygın. Abo şuraya bak. Sineklere bak. Şurada bir tane köy yeri gördüm ben oraya bir gireyim bakayım neymiş orası. Belki beni evlerine davet ederler gideriz bir çaylarını kahvelerini içeriz. Dayım burada oturmuş bir şeyler dinliyor. Bir hanımefendi tüm bahçeyi almış evine götürüyor galiba. Burası ayrı bir yer. Herkesin elinde telefon herkes oynuyor. Hello Sabadi. Yalnız bayağı şey de var lüks evler de var yani şu an baktığında. Otoparkında 3-4 tane motoru var bir tane arabası var Hyundai. Hepsi de şey güvenlikli yani kapatılmış garajlar. Hani burada baktığında hırsızlık olmuyor ama yine de elden bırakmamışlar. Vallahi arkaya doğru attım kendimi. Ne haber ya? Gel la buraya. Gel la buraya. Kaçma la. Çok hijyenik bir yol. Nereye girdim bilmiyorum ama gidiyoruz. Bu dünyadaki diğer ülkeleri değerlendirirken işte bunlara bakmak lazım. Yani bu insanlar nerede yaşıyor, ne yapıyorlar, ne yiyorlar, ne içiyorlar, yedikleri şeylerin hani biz diyoruz ya işte ulan kurbağa yenir mi işte o yenir mi, bu yenir mi? Adam böyle bir yerde yaşıyor. Bilmiyor ki diğer tarafı. Diğer tarafı bilse zaten o da yemez. Bazen bir şeyleri bilmemek de iyi. Kurbağa yemene sebep oluyor. Bak burada anne çocuğunun tırnaklarını kesiyor. Sabadi çok tatlılar ya. Hep gülüyorlar. Mesela ben bir yabancıyım değil mi? Şu an onların mahallelerine girmiş biriyim sonuç olarak. Burada da mesela tamirat var galiba. Sabadi.
Evlerin içi bir garip ya. Full sandalye var. Nereye çıktık? Oğlum Hiçli'ye çıktım ben ya. Şöyle bir alana çıktım. Neyse pazara geri döneyim bari. Burası da elektronik kısmı ya da hırdavat kısmı. Buradan bir sürü elektrik aletleri falan satılıyor. Dolaplar, özellikle sebiller ve aynı zamanda abi benim bu aklıma gelmiyor ismi ya. Pervane diye isim geliyor. Fırınlar, her şey varmış ya burada. İkinci el gibi, spotçu gibi. Evet, bu turumuzu da bitirdiğimize göre şimdi yavaş yavaş şehre doğru inip daha sonrasında harika bir gün batımıyla devam edeceğiz. Dostlar, ikinci türkü buldum, Özge. Merhaba. Valla yolda gidiyordum, motor istiyor mu dedim. Bir de İngilizce sordum. O da evet dedi. Ben biraz anladım Türk olduğunu ama çok da belli olmuyor tabii. Kendisi de şu an nereliye benziyorsun? Genelde bir şey diyorlar mı hani şuralıya benziyorsun? İspanyol falan zannediyorlar Benziyorsun, genelde. evet. Ama yani Türk'te. Ales Moles Türk. Türk'üz ya. Türk'üz, çok iyi. Şimdi Özge buraya gelmiş, 35 saatlik yolculuktan gelmiş ta Vietnam'dan. Tebrik ederim seni. Vallahi teşekkür ediyorum. 35 Biraz saatten zordu. sonra buraya bir de çıkacaksın. 380 adım çıkacağız. Hadi bakalım. Hazır mısın? Hazırım yani. Hazırız. Güzel. Şimdi o pazar yerinden hatırlarsınız dün gelmiştik, buradan çıktık. Hemen girişte 30 kip veriyorsunuz kişi başı, $1,5 civarı. Bu 380'lik adımı yukarı doğru çıkarıp daha sonrasında gün batımını izleyebiliyorsunuz. Hadi Özge gidelim o zaman. Haydi bakalım. Hadi. Vay bayağı büyük duruyor ama ha, hakikaten. Bak daha 100 adım bile atamadık galiba. Mahvolduk Özge'yle. Vallahi mahvolduk ya. Vallahi mola versek 30'dan İyi sonra yani. mı böyle oluyor acaba? büyük ihtimal. Galiba değil mi? Önceden böyle bir şey yoktu. Şuradan çıktık. Daha ama gideceğimiz böyle değişik hatta. Şimdi biraz çapraza doğru gideceğiz. Şurada da ayrı bir bölüm var. Dua edenler var. Buradan da gün batımını izleyebilirsiniz aslında biraz da. Ama yukarı çıkmak daha iyi. Tuvalet de varmış. Belki bir gün biri gelir ihtiyacı olur. Acaba var mıydı der. Bu video görür. Yine Türkçenin olmadığı bir translator. Üzdü. Ne zaman oldu ki be? Ah be evet. Ah be. Evet, tepeye vardık an itibariyle. Tepede 1 milyon insan varmış aynı anda. Böylesini beklemiyordum gerçekten. Biz de yer bulalım ya. Bize de yer açın. Baksana manzaraya. Çok iyi ya. Şöyle biraz daha çıkalım. Dünyanın her yerinden insan var şu an burada. Genelde Fransa'dan çok var burada bu arada. Lan tüm Lamprang buradaymış. Çok güzel ya. Yemyeşil ya. Ülkeye baksana ya. Sen şimdi hocalığı bıraktın. Hocalığı bıraktım. Dedin ki ben dünya turuna çıkıyorum. Aynen. Böyle mi geziyorum. oldu hikaye? Vay be. Tam olarak böyle olmasa da buna benzer bir şey oldu. Çok iyi. Belli bir param vardı. O parayla da Türkiye'de hiçbir şey yapamıyorsun. Hı hı. Ama gezebiliyorsun Asya'yı o parayla. İlk uçak biletin neresiydi? Bangkok muydu? Bali'ydi. Ha, Bali'de. Bali'ye gittim. Arkadaşımla birlikte orada tatil yaptık falan. Sonra Tayland, Phuket, işte Chiang Mai derken Vietnam, Hanoi ve sonra Sapa'ya gittim. İşte dün de Hanoi'den 35 saatlik bir yolculukla Vay be maşallah. buraya geldim Luang Prabang'a. Bir de senin bu ilk uzun yolculuğun galiba değil mi? Hani uzun Avrupa'ya yolculuk. gitmişsin galiba. Avrupa'ya daha önce gittim ama Asya'ya hiç o kadar uzun bir uçak yolculuğu yapmamıştım. İşte ilk oldu. Nasıl gidiyor sence? Gözümde çok büyütmüştüm. Hiç o kadar büyütülecek gibi değilmiş aslında. Çok da güzel gidiyor, inanılmaz. Bir kadın olarak çok rahat gezebiliyorum. Bunu soracaktım. Kadın olarak Evet. güvende hissettin mi Tabii, Asya'da? Çok yani kendimi çok rahat hissediyorum gerçekten. İnsanları zaten çok tatlı. Böyle ya çok tatlı geçiyor yani. O zaman gezginler arasında hoş geldin. Evet. Artık ben de gezdim. Artık sen de geziyorsun. Manzaranın güzelliğine bakın ya. Ne dedik? Dünyanın her yerinde gün batımı yapacağız dedik. Bugün de Laos'tayız arkadaşlar. Laos'ta gün batımı yapıyoruz. Çok güzel bir sahne değil mi ya? Rahat edebileceğiniz alan yok. Her yerde insan var yani. Terin suyun içinde de kalsak çıktık mı? Gün batımını gördük. Gördük be. Bence güzeldi de. Güzeldi. Hak etti, değdi. Kesinlikle değdi. Bence de. Yani geldiğinizde buraya bu aktiviteyi yapın. Sonrasında pazara inin. Şuradaki pazara inin. Burayı dolaşın. En sonuna gidin. Sonra yemekler yiyin orada. Tatlılar yiyin. Ondan sonra da hemen ilerideki barlara gidin. Orada şarkılar dinleyin, müzikler dinleyin. Oturun, sohbet edin. Sonra da zaten bitti git. Başka da pek bir şey yok. Bu arada sen Laos'a hoş geldin. Umarım bundan sonraki günlerin güzel geçer burada. Umarım eminim öyle olur. Bence olur. Spontane yaşıyorsun, çok iyi. Şimdi
öncelikle Little Lao'yu göstermek istiyorum. Buranın geleneksel yemeklerinin yapıldığı ve müziklerinin yapıldığı bir restoran. Çok çok şık duruyor. Haberiniz olsun, gelebilirsiniz buraya. Ama biz oraya gelmedik. Şimdi biz tavern denilen bir yere geldik. Bu tavernde de Özge'nin otobüste tanıştığı 60 yaşlarında bir Amerikan dayı var. Amerikan dayı müzik yapıyormuş, konser veriyormuş. Onun konserine katılmaya geldik. Yani çok enteresan. Amerika'dan gezip buralara gelip konser veriyorlar. Çok çok enteresan. Özge de oraya oturdu. Böyle bir yer. Gayet güzel, keyifli duruyor. Yarım saatlik bir konser olacakmış. Bununla beraber buranın, dün de çektim ben buraları ama tam buraları yürümemiştim. Buranın en işlek caddesindeyiz şu anda. İşte orada pazar var, pazarın arkası var vesaire derken burada gelip zaman geçirebilirsiniz. Zaten başka da çok fazla bir yer yok akşamları gidebileceğiniz. Hadi gelin oturalım. Şu galiba Amerikalı arkadaşı da orada oturuyor. Ya da ayrı masalar. Ne haber? İyilik ama sen İyi. Nasıl yemekler falan iyi mi? ama güzel görünüyor. İyi duruyor değil mi? Bu salata mı yesem acaba? Vallahi bakalım birazdan. İçerisi de güzel duruyor, şık duruyor. Şöyle içeriği de göstereyim size. Harbi taverna olayı var biraz. Ayaklarıma örümcek ağı değiyor şu anda, öyle söyleyeyim size. Şu, aynen bordolu abi muhtemelen şarkı söyleyecek kişi. Ona benziyor, çünkü fotoğrafını görmüştüm. İyiymiş, bir şeyler yiyelim içelim hadi bakalım. Şimdi dostlar, o taverne geldik. Bir tane hamburger söyledim. Bir tane de böyle Sezar salat söyledi Özge. Bayağı da büyükmüş ya porsiyonlar. Bir tat bakalım nasıl tadı. Bakalım. Pesketeryanım dedi, tavuk yiyor. Üçkağıtçı çıktı abi yani. Proteine ihtiyacım var. Konuşmayı beklemiyordun değil mi? baklayı Söyleyeceğimi nereden bulacağım? düşünmemiştin. Baklayı nereden bulacağım? Lütfen beni açık etmez misin? Utandı. Nasıl tadı? Yedi. En iyi Sezar salat. Efsane. Vallahi. Yani marul ne kadar efsane olabilir? Yani marulla da kaşık yedirdim. Bu anı kaydetmem bile bayağı, yani tavuğun sosu falan çok güzel. Beğendik arkadaşlar. Bunun fiyatı 150-160 mıydı? 120 miydi? 150. Bu da 160 falan. 7-8 dolar. Burası biraz pahalı. Yani bu caddeye geldiğinizde biraz daha Avrupa'yı standartlarda yiyorsunuz. Ona göre para ödüyorsunuz. Ama arkalarda özellikle pazar yere giderseniz 30 kip verip şiş yiyorsun 3-4 tane yani. Öyle de şeyler var. Afiyet olsun o zaman. Teşekkür ediyorum. Şimdi Brett'i dinlemeye geldik. Vallahi Özge'nin dediğine göre 60 yaşında. Maşallahı var ya. Çok iyi. Bak, Laos'ta hayat kurtaran başka bilgili. Şimdi Lao Viet Bank var. Bir tane de burada adı belli olmayan Unama Bisel diye bir banka var, tamam mı? Şimdi bu arkamdaki Lao Oviet'ten çekerseniz 87 kip kesiyor. Bundan çekerseniz Bisel'den o 30 kesiyor. Haberiniz olsun. Böyle bir bilgi. Bunu ne yaparsanız yapın. Geldiğinizde bankadan parayı çekerken buradan çekin, daha mantıklı. Günaydın, günaydın, günaydın arkadaşlar. Evet, Luang Prabangан gezimizin son anlarına geldik. Çünkü an itibariyle kahvaltı yapmaya geldim. Yine o safrana geldim. Bir sefer sahil kenarına oturdum. Çok daha keyifli, bir tane kahve, bir tane de işte yumurtayla tost söyledim. Çünkü oteldeki kahvaltıyı kaçırdım. Oteldeki kahvaltım da güzeldi bu arada. Oteli kesinlikle öneriyorum. 25 dolar verip hani hem kahvaltı için hem de konum itibariyle gayet güzeldi. Öyle gidebilirsiniz. Şimdi ne yapacağız? Bugün an itibariyle yolculuğumuz Bangkok'a doğru geçecek. Ben size Tayland'a giderken neler yapılması gerekiyor, havaalanı süreçleri vesaire, onları da diğer bölümde çekmiş olacağım. O yüzden ne yapıyorsunuz? Sizler kendinize iyi bakmayı unutmuyorsunuz. Ben de yeni yerler keşfetmeyi unutmuyorum. Bir tane beğeni, bir tane abone ol tuşuna basmayı, bir tane hype yapmayı, bir tane de yorum yapmayı unutmazsanız bu kardeşiniz çok mutlu olur. Hepinize Laos'un Luang Prabangан şehrinden iyi günler. Manzaramız da fena. Baksanıza nehre karşı. Mis.